Amerika ne zaman bir felaket filmi yaptığı zaman sonra bir felaket geliyor ya. Netflix çok ilginç bir kurumdur. İş yaptınız mı onlarla bilmiyorum da. Amerika'da, Avrupa'daki herhangi bir müşterime şöyle bir sahne versem geri gönderirlerdi bana. Film verin abi, yani mesaj ne veriyorsun yani? Action to reaction. Bu film çok konuşuldu. İzleyenleri ikiye ayırdı. Evet. Birçok yorumda bu görsel efekt sahneleri, biz görsel efekt sahnesi zannediyoruz bu arada. Evet. Belki de değildir. Ben sahnenin tamamını biliyorum. Bu hangisi görsel efekt, hangisi görsel efekt değil biliyorum. Bu VFX yapım ekibi grubu içinde olanlarla görüştüklerimiz de var. Daha önce iş yaptığımız şirketlerden oraya geçenler de var. Biliyorum yani sahneyi. Uzman olarak senden bu film bu sahnede işte neyi mümkün kılmış, biz izleyici olarak, hiç bilmeyen izleyici olarak Evet. neyi kaçırıyoruz, bunu bizimle paylaşmanı isteyeceğiz. Clay? Clay. Wow. It's getting close, huh? Wake up. Archie, come on, bud. Hey, help us back up. Okay. Why? Holy fuck. Jesus, Archie, let's go. Go, 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 go. Evet. Başarılı bir sahne, başarılı bir prodüksiyon. Her şeyi iyi olmuş. Ama görsel efekti bizim ikiye ayırmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu tam olarak görsel efekt de değil. Yani bir materyalin bir herhangi bir yere yerleştirilmesi, konulması %100 görsel efekt diyemeyiz. Çok başarılı bir iş bu arada. İş kendisi başarılı. Ama görsel efekt dediğiniz şey çok daha büyük sahnelerde oluyor. Ben bunları daha çok böyle yine görsel ama edit gibi görüyorum. Yani çok fazla böyle görsel efektin çok ağır işlendiği sahneler değil bunlar. Olmayan bir materyalle bir izleyici oyuncuları olmayan bir materyale inandırmanız çok güç. Yani adam orada boş bir yerde duruyor. Bak şimdi buradan gemi geliyor, kaçacaksınız dediğin zaman onu %100 oynayan adamlar yok. İşte bu Curve stüdyolar, sanal stüdyolar o yüzden kuruldu. Hani büyük dev sanal stüdyolar, Curve stüdyolar orada gerçekten arkaya bir görsel atıyor ve o görseli yaşıyorsunuz. Siz orada görerek yaşıyorsunuz yani. O yüzden kuruldu derken kuruluş amaçlarından bir tanesi diyelim. Sadece o değil. Şimdi herhangi bir materyalin üzerine geldiğini görmediğin, neyin içinde yaşadığını bilmediğin bir ortamda sen gözlerle göremedikten sonra bilincini inandıramazsın. Bakın şuradan bir gemi geliyor, buraya doğru kaçın dediğin zaman yani o insanlar onu %100 okuyamaz, anlayamaz. En iyi oyuncu bile anlayamaz onu yani. Bu yüzden bu biraz farklı. Hani bu işin oyun tarafına da giriyor burada. Oyunculuk tarafına da giriyor burada. Bir patlama sahnesi yapacağız. Adama diyoruz ki buradan kaçacaksın. Yaşayamıyor ki adam onu yani. Bir türlü yaşayamıyor. Yani onu oraya vermen gerekiyor. Orada en azından bir sanat materyalinin çalışması lazım. Yani bir şeyin orada çalışması lazım. Burada bir sanat materyalinin çalışmadığını görüyoruz. Yani boş bir alanda oyuncular hadi koşun bilmem ne yapın falan diyorsunuz ki oradaki FGR oyuncular zaten çok pro oyuncular değil yani. Dolayısıyla VFX ekibinin çok daha bu konuda etkin çalışması lazım. Bu tür sahneler Curve Studio'da çekilmeleri daha doğru. Post prodüksiyonda yapmanız gereken iş aslında pre-prodüksiyon. Evet, pre-prodüksiyon dönmüş oluyor. Ama tabii sahnesini önceden hazırlıyorsunuz. Siz hazırlayıp koyuyorsunuz oraya. Ve o koyduğunuz sahne orada yaşıyor artık. O sahnenin içinde yaşamaya başlıyorsunuz artık yani. Peki Visual Effects süpervizörü için hangisi daha ideal? Visual Effects süpervizör için hiçbir şey değişmiyor. Çünkü o işini yapıyor. O oraya gemi koyacaksın diyor. Gemiyi koyuyor. Buraya Visual Effects Supervisor da yine o boş bir alana gemiyi koyacaktı. Oraya koyacaklardı yani. Onun için çok değişen bir şey yok yani. Ama yönetmenler için, yapımcılar için değişen çok şey var. Bu şu Curve Studio'nun gerçekten genişlemesi gerekiyor. Biraz büyümesi gerekiyor. Sizi mekan derdinden kurtarıyor. Sizi imkansız şeylerden kurtarıyor. Fantezi mekanlar yaratabiliyorsunuz. Fantastik hayatlar geçirebiliyorsunuz. Bir cehennem ortamı, cennet ortamı içinde yaşıyor. Çünkü bir de ışık çok önemli bir dert bu arada görsel efekt için. O ışığı da zaten çevresinden gerçekçi ışık olarak alıyor. Dolayısıyla işi çok fazla olmuyor. Sadece orada bir kompozit, ufak tefek kompozit ayarları kalıyor. Ama öncesinde yine görsel efektçi çalışıyor o dünyayı var etmek için, arkaya koyacağı dünya için. İşte benim en sevmediğim sahne buydu.
Şimdi şurada durduralım. Şimdi ben Amerika'da, Avrupa'daki herhangi bir müşterime şöyle bir sahne versem geri gönderirlerdi bana. Yani çünkü burada gördüğünüz uçak yani hacimsiz duruyor ve hani ışık problemleri var. %100 oturmamış buradaki uçak. Sonraki devam eden sahneler fena görünmüyor. Ama burada bir problem var. Yani onu ya izleyici de %100 inanmıyor burada. Çarptığı ana kadar. Çarptıktan sonraki partikülasyon falan iyi çalışıyor. Ama şurada ben çok sevmedim yani o sahneyi. Mehmet abi çok ilginç bir şey. Netflix'te yayınlanan bir Netflix orijinal bir içerik. Netflix'te sadece bunun kamera arkasını paylaştı. Evet. İzleyicisiyle. Evet. Acaba gözden çıkardığı için mi paylaştı? Netflix çok ilginç bir kurumdur. İş yaptınız mı onlarla bilmiyorum da. Muazzam efektleri olan bazı işlerin breakdownlarını paylaşmıyor. Yani daha kötü olanlarınkini koyuyor, paylaşıyor. Nedenini tam bilmiyorum. Ama bazen iyi şeyleri de koyup paylaşıyor ama hani şimdi şu sahnenin keyifli bir sahne olmadı. Çarptığı ana kadar ki bölümden bahsediyorum. Zaten çarptığı andan sonrasının background şeyde vardır, breakdown'da vardır. Çarptığı andan sonrasının önemli bir kısmı zaten CGI değil. Yani normal su bilmem ne veriyorlar falan. Destek CGI'ler var. Ama mesela bir uçağın düşme şekli, buraya kadar yaklaşma biçimi, ışık algısı, hacim yok uçakta. Hani bir maket uçak atmış gibi olmuş yani. Bu tabi bu işe emek verenlerin emeğini azımsadığın için söylemiyorum. Başka bir şey için de söylemiyorum. Bazen başarısız planlar çıkabilir. Bu normaldir. İnsani bir durum yani. Aceleye gelmiş bir şey olabilir. En azından uçağın buraya geldiği ana kadar. Biz uçakta o hacimi ve ya şuradan bile görüyorum yani şu ışık dediğimiz etraftaki ışığı tam oturmadığını anlayabiliyoruz. Şuradan sonrası fena değil. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Oraya tekrar geri gelirsek. Bakın burada bir stüdyo evden içeri girdiği çok belli yani. Ben bunun bir stüdyo ev olduğunu hissediyorum. Bazen de şöyle bir şey var. Meslek profesyoneli olmaya çalışan bir insan olunca detayları izlemeye çalışıyorsun ya. Ben bunun çok böyle hani bir stüdyo ev olduğunu anlayabiliyorum buradan yani. Biz de anlamak istesek Mehmet abi bize tüyo verebilir misin? Işık yani sinema ışıktır bu arada unutmayın. Işık her şeydir. Gerçekçiliği bize ışık verir. Gördüğünüz her şey bir ışık yansımasıdır aslında. Yani şurada ışıkları kapat, kapkaranlık bir ortam olur. Bir tane kaynak ışık açtığın zaman o ışığın fotonik dağılmasına göre şeyi yakalarsın. Yani gölgelemeler ona göre değişir yani. Ona göre farklılaşır. Şuradan sonrası zaten uçağın sıvı basılmış onu biliyorum. İşte stüdyo F yani çok belli yani ışık ortamından belli. Amerikan prodüksiyonlarında yani çok ileri fantastik filmler hariç görsel efekt kalitesinde bir düşme görüyoruz zaten yani. Çünkü görsel efekt çok bütçeli bir iş ve yapımın çok büyük parası görsel efekte gidiyor şu an. Dolayısıyla kaliteyi bilinçli olarak düşürüyor ve bizi buna alıştırmak istiyor olabilirler. Şimdi bunu nereden söylüyorum? Şimdi bir dönem koyu gri renkler çıkmıştı hatırlar mısınız? Yani koyu gri renklerle film izliyorduk. Yani renkli yine ama işte aksiyon filmi koyu gri renkler. Neden koyu griydi o renkler? Bize alıştırdılar o renkleri. Yani onları görünce aksiyon sahnesi olduğunu düşündük. Tek bir amacı vardı. Görsel efektin yapaylığını gizlemek. Koyu gri'nin üzerine o fasın arkasına attığınız ve onunla biçimlendirdiğiniz şeyle o artık onun içinde yaşıyormuş gibi olur. Çok daha basit bir örnek vereyim. Bir görsel efektli sahneyi sana renkli göstereyim. Kısmen anlarsın görsel efekt olduğunu. Siyah beyaz göstereyim anlayamazsın. Şimdi siyah beyazla renkli arasında bir faz koymaları gerekiyordu ki izleyici de buna alıştırmaları gerekiyordu. Yani görsel efektin gerçekliğine alıştırmak dediğimiz bir şey var. Çünkü kolay bir iş değil görsel efekt. Yani o background'da yüzlerce insan çalışıyor arkadaşlar. Çok fazla insan çalışıyor ve çok ciddi bir gideri var. Çok ciddi bir yükü var. Bu yük de yapım şirketlerine ağır bir yük yani. Şimdi Amerika dramatik yapımların çoğunu tükettiği için bir ara bu tür görsel işlere döndü. Ama şu an o da bitiyor. Yani sonuçta eninde sonunda yine dramaya dönecek yavaş yavaş olaylar. Ben onu görüyorum yani. See anyone? There's nobody here. We're all brand new. Door right now!
doing? Should we flag them down? Maybe they know something. No one in that car! Bu da yine çok başarılı bulduğum, kendi içinde felsefesi de olan, mantığı da olan bir sahne. Oradaki araçların hepsi yapay zekalı. Onu göstermeye çalışıyor. Belli bir noktaya gidiyorlar hepsi. Bu başarılı. Bu bize şeyi veriyor. O hissiyatı bize yaşatıyor. Yalnız tabii buradaki oyuncular tamam profesyonel. Yani o anlamda şey var. Grimax teknolojisi kullanılmış, model destekler kullanılmış. Bazı araçlar orada real, bazıları değil. Çok iyi yapılmış bir iş. Sahne Greenbox şeyleri, kompozitleri çok güzel oturtulmuş. O da çok iyi. Yalnız bunun curve'de çekilip çekilmediğine çok emin değilim. Bakın bu curve'de çekilmiş olabilir. Ben bunun kamera arkası ile ilgili, curve stüdyo ile ilgili henüz bir şey rastlamadım ama bu zamanla zaten veriliyor. Öyle bir şey varsa görürüz. Öyle bir durum varsa. Umarım öyle bir yerde çekilmiştir. O zaman işte anlarız ki artık gerçekçiliği curve stüdyoda %100 yakaladı. Evet, onun da felsefesini, efektini anlamlı buldum. Orada başka bir şey de anlatmaya çalışıyor. Yani global bir oyundan da bahsediyordu. Onu anlamlı buldum. Görsel efekt içinde çok fazla söyleyecek bir şey olmuş yani. Görsel efekti yapılmış. Peki duygusuyla alakalı bir soru sorsam. İlk başta biz adam aşırı korkuyor ama kağıtmış düşen. Evet. Biz işte duman zannettik, kan zannettik falan. Görsel efektçinin de niyeti böyle olabilir mi? Yok. Orada yapımcı ona söylemiş. Demiş ki hani uzaktan tehlikeli bir şeymiş gibi görünsün de yakına. Orada bir siyasi amaç olduğunu zannetmiyorum. Ama üzerinde yazılı şeyde bir siyasi amaç var tabii ki yani. Ama sonradan kurulan cümlelerde de siyasi amaç var. Yok o öyle değil, bu böyle aslında. Bunu her zaman işte dünya kötü bir yere gittiği zaman böyleleri çıkar ama aslında bu böyledir. Dediği bir şey. Bilinçaltına ne attığı önemli yani. Bakın unutmayın ha, sinemalar ve prodüksiyonlar çok ciddi propaganda aracıdır ve bilinçaltınıza oynarlar. Bilinçaltınıza çalışırlar. Başka hiçbir şey çalışmazlar. Bilinçaltınızı yüklenmeye çalışırlar. Bir dönem hatırlayın, bu ülkede en çok işte mafya filmlerinin çok yükseldiği bir dönemde her yerde çatışma vardı, her yerde olay vardı, her yerde bilmem şu bu falan bilmem ne. Şimdi sen izlediğinde bakıyorsun o korkunun içine başka bir mesaj gömmüş yani. O korkunun içine başka bir mesaj var yani. Yani o imge bile yetiyor tek başına yani. O sende bir irkme duygusu geliştirebiliyor yani. Yani bu propaganda için yapılmış bir şey olabilir, olmayabilir. Ben her şeyle bakıyorum. Biraz da teknik bakmak istiyorum. Ben teknik baktığım zaman görsel olarak oturmuş bir iş yani. Bu da ışığı, her şeyi çok oturmuş, çok güzel. Mesajı da güzel, verdiği şey de güzel. Bu sahneyi de beğendim. O büyük geyiğin arkadan böyle lider gibi öne çıkması falan. Evet. Hepsinde bir amaç var. Verdiği bir mesaj var. Teknik olarak baktığım zaman teknik olarak çok başarılı ama yani dediğim gibi bu filmin belki belli bir amaç için yapıldı, belli bir propaganda için yapıldı belki ama çok da başarılı olmadı o konuda. Onu söyleyeyim yani. Şimdi burada şüphe uyandıracak tek şey, şimdi bu filmle beraber güneşte patlamalar vesaire haberlerin de çıkmış olması ve işte çok tanınmış ve milyarder iş adamlarının sığınaklara doğru gittiğinin haberlerinin çıkması vesaire vesaire. Yani ben buna genel baktığım zaman, yani biraz mesleğimin dışına çıkıp da bir sinemografi zekası ve şeyiyle baktığım zaman ne kadar yeterli zekam bu konuda bilmiyorum ama yine bir şeyler yapılmaya çalışılıyor gibi görüyorum yani. Hani pandemi gibi bir şey gibi yine bir şeyler oluyor gibi görüyorum. Ama yani teknik olarak yorumladığım zaman teknik olarak güzel, sahne oturmuş, her şey yerinde. Evet.
Bu bir işaret biliyorsunuz. Yani bir anlatımı, bir felsefi, bir dini işareti bu aynı zamanda. Ama yine teknik gözle baktığımız zaman tabii başka bir tarafa götürüyor bizi. Ya bir felaket filmiyle bir doğal hayat, yani yaşadığımız hayat, korku filmi arasında kalmışız yani burada yani. Burada öyle bir şey var. Onu görüyorum yani. Etrafının komple kapatılması, küre haline gelmesi, etrafına ışıklar saçması. Her biri birer bize bir şey anlatıyor, bunların hepsini bu filmin. Ama niyet o mu bilmiyoruz. Hani niyet, ben o %100 niyet o mu bilemem. Yani %100 niyet işte belli bir dini mesajı mı koymak, başka bir mesaj mı yerleştirmek, başka bir şey mi? Onu tam bilmiyoruz. Adam yani görsel efekt şöleni yapmak da istemiş olabilir. Bir şeyler yapmak istemiş de olabilir. Direkt ben o şeye girilmiyorum ama yani bazı materyaller kendini belli ediyor. Benim için öyle yani. Evet. Başarılı mı abi? Teknik olarak yani %50 diyelim başarısı. Ama ya Amerika ne zaman bir felaket filmi yaptığı zaman sonra bir felaket geliyor ya. O yüzden yani biraz ürkütücü buldum açıkçası yani. Burada tam olarak neden bahsettiği de belli değil yalnız. Yani uçaklar, bombalar atılıyor da uçak kimin, bomba kimin, nerede kim var? Bir de alt fonda orada uyandırma şeyi çalıyor biliyorsunuz. Alarm çalıyor. O bir mesaj, uyan diyor yani. Uyandırma mesajı var orada yani. Peki siyahla beyazın tutuşmasıyla alakalı bir mesaj var mı? Burada siyah, beyaz, mavi, kırmızı, yeşil hepsi birbirine dostum yani. Bu film bir şeyler anlatmaya çalışmış da çok da olmuş mu bilmiyorum. Alt mesajları anlayabiliyorum. Yani uyandırma sesi, uyandırma alarmı. İşte oradan bakıyorsun. Bu insanların şehirden uzak işte bir yere geçmesi, orada yaşıyor olması, biraz daha ormanlık alanda yaşıyor olması, insanları bir tarafa çekiyor olması falan. Hani burada mesajlar var. Onları mesajları görebiliyorum. Ama ben dünyanın bu kadar büyük bir kıyametin içine yani evrilecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum yani. Eğer kendi beyefendinin kendilerine öyle bir niyeti yoksa öyle bir durum şu anda yok yani. Yani film teknik olarak böyle. Çekici bir tarafı var. Yok değil. Hani çekici bir tarafı var ama eksik. Şimdi sinema severlerin yanlış anladığı bazı şeyler var. Bir şeyler eksik olunca o sanki bir şeyi anlatıyormuş gibi. Yani ama tam buraya kadar gelmedi ama bak burada aslında susarak şunu söyledi falan. Yok abi susarak bir şey söylemedi. Olmamış yani. Ne diyeyim yani ben şimdi. Sustuğu falan yok burada yani. Abi burada bir şeyler anlatmaya çalışmış. Bir şeyler söylemeye çalışmış. Kendince başarılı olmuş. Ama bizi doyuramamış. Yani doymamışız biz bu filmde. Doyursa bir anlam çıkaracağız. Bir şey çıkaracağız yani. Bizi doyuramadığı için buna bir şeyimiz eksik kaldığı zaman oraya mana yüklemekten vazgeçelim. Bir şey eksik kalmış oraya anlam yüklemekten vazgeçelim. Eksik olan eksiktir. Bu film eksik arkadaş. Hani biz o şeyi anladık. Ha şu olabilir. İkincisine bir hazırlık vardır. O yüzden boşluk var. Anlaşılır ama ne o zaman doğru bir iş. Ama bir ikincisinin geleceğine dair en ufak bir işareti yok bu filmin yani. Hiçbir işareti yok ve yarım kalıyor. Şimdi şunu düşünebiliriz. Yarım kalmakta bir mesaj. Dünyanın başına bir şey geldiği zaman hepimiz yarım kalıyoruz. Dünyanın başına niye bir şey gelsin abi ya? Neden gelsin böyle bir şey yani? Oturun oturduğunuz yerde hiçbir şey gelmez. Film yapın, film izleyin. Hani şey yapın. Böyle çok felaket tellallığına çok kapılmamak lazım. Çünkü biz bunlara yüklendikçe, biz bu işlere anlam yüklemeye başladıkça böyle şeyler daha çok önümüze çıkmaya başlayacak. Bu bizi daha çok kaygılandırır. Bizim daha anlamlı, daha derin, görsel olarak da gerçekten şölen anlatabilecek bir şeyleri izlemek. Ya biz film izlemeye ihtiyacımız var. Mesaj izleme ihtiyacımız yok bizim yani. Ya herkes çünkü eninde sonunda öleceğini biliyor yani. Film verin abi yani. Mesaj ne veriyorsun yani? Mehmet abi reaksiyon için çağırdık seni. Eyvallah. Doğru bir film seçmiş miyiz senin title'ınla alakalı? Ya ben yüzlerce izliyorum. Bence her film doğru bir film. Yani üzerinde konuşmak adına doğru bir film. Tabi bu son dönemde de bu film çıktı. Bence iyi bir film. Yani üzerine tartışılması gereken filmlerden bir tanesi. Zaten üzerine tartış diye böyle yapılmış bu film. Yani konuşulsun ve tartışılsın diye yapılmış. Çok doğru bir seçim yapmışsınız. Anlatımlarınız çok doğru. Seçtiğiniz sahneler çok iyi. Ben o sahnelere bakınca iyi ki bunları seçmiş diyorum. Hepsi çok iyi. Önerdiğiniz şeyler, sorularınız ve o soruların altında yatan şeyler, onları da görüyoruz. Çok iyi.
Mesajları da gördük filmde. Film doğru seçim yani. Filmde bir sıkıntı yok. Doğru seçim. Mehmet abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.